Avrupa Birliği rüyası kabusa dönmek üzere. Avrupa Birliği bugün hasta adam. Hasta adamın duyun umumiyesi biliyorsunuz Ukrayna'da kuruluyor. Yeni küreselleşme dediğimiz süreç dünyanın küresel boyuttan düzleştiği boyuta doğru gelecek. Eskiden hatırlayın dünya düzdür diye. Hatta dünya düz olduğunda hala inananlar var. İşte onun siyaseten artık mühürlendiği bir süreç olacak. Şimdi dünya yeni bir Roma arayışı içerisinde. Yeni Roma neresi olacak? Suriye'yi konuşacağız. Daha doğrusu İsrail'in Suriye saldırılarını konuşacağız. İsrail, Şam, Hama ve Humus şehirlerinde askeri ve altyapı hedeflerine saldırı düzenledi. Bu saldırıların nedeni neydi? Tabii Gülsüm Hanım biliyorsunuz İsrail'in bu katliamcı politikasının derin bir tarihi perspektifi var. Ve bunu hep kendilerince ifade ettikleri bu arz memut düşüncesiyle beraber, teolojik altyapısıyla beraber bir de bunun askeri boyutu var. Ve tabii bir intikam meselesi var. Şimdi bu intikam meselesi tarihte Müslümanların onlara kucak açtığı, Müslümanların bölgeye hakim olduğu dönemlerde Yahudilerin barış içinde yaşadığı, hatta Haçlı istilası zamanında kendilerinin yaşadıkları ve bölgeden kimler tarafından sürüldükleri tarih sayfalarında yazıyor. Bugünkü mesele aslında ondan biraz da bağımsız, bir o kadar da bağımlı bir durum. Ne açıdan söylüyoruz bunu? Şimdi hep ticaretle siyaseti beraber konuşmaya başladık farkındaysanız. Çünkü ikisi birbiriyle o kadar alakalı ve yeni küreselleşme o kadar bunun üzerinden inşa edilmeye başladı ki. Niye bunu söylüyorum? Şimdi İsrail Gazze vahşetini neden bu kadar arttırdı? Gazze'deki vahşetin ikinci perdesine geçerken bir taraftan da Esed rejiminin devrilmesiyle beraber Suriye'de bir alan hakimiyeti oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu kendi öz savunma gücüyle veya saldırı gücüyle yapamayacağını çok iyi biliyor. İsrail'in kapasitesi belli. Peki neye güvenerek bunu yapıyor? Veya hangi vekil güçler üzerinden, hangi aparatlar üzerinden veya hangi lobilerin ticareten kullandıkları silahlar üzerinden bunları gerçekleştirecek. Aslında bu büyük resimdeki mesele şu, onu da söylemek isterim sizin için. Şimdi dünya yeni bir Roma arayışı içerisinde. Yeni Roma neresi olacak? Yani tarihteki Roma, dünya siyasetini ve dünya ticaretine yön veriyordu. Ama bugün Roma neresi? Moskova mı? Londra mı? Washington mı? Berlin mi? Yoksa Roma gerçekten tarihi olarak İstanbul'sa İstanbul mu? Gerçek Roma biz miyiz? Ama onların Roma'sı, yeni Roma'sı neresi olacak biliyor musunuz? Kudüs. Çünkü onlar istiyorlar ki yeni Roma Kudüs olsun ve bizim bugüne kadar başaramadığımız İsrail İmparatorluğu düşüncesini Kudüs merkezli ve Doğu Akdeniz'in tüm ticaret koridorlarını birbirine bağlayıcı ve onları tek bir ana merkezden yönetecek bir yeni Roma inşası. Şimdi bu yeni Roma'ya bir de biliyorsunuz Gazze'yi eklemlemek istiyorlar. Şimdi bu Suriye'deki saldırılar da aslında bunun bir parçası. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi İsrail kendince ne diyor Gülsüm Hanım? Ben güvenlik tehditlerimi önleyeceğim diyor. Çünkü ben diyor, şimdi onların bakış açısıyla söylüyorum bunu. İran'ın buradaki paramiliter güçleri, onların vekil güçleri, Esed'in desteklediği ve onların Hizbullah'la bağlantılı olan uzun kollarının Basra'dan Doğu Akdeniz'e ulaştıran bu vekil güçler koridoru Esed'in düşmesiyle beraber artık ortadan kalktı. Ben diyor işte Hizbullah'ın liderini Nasrallah'ı öldürdüm. İsmail Haniye'yi şehit ettim ve ben bundan sonra artık burada İsrail'in herhangi bir vekil gücüyle var olmasını istemiyorum diyor. Bu birincisi güvenlik tehditlerini önlemek. İkincisi ne? Bölgesel dengeyi kendi açısından kontrol altına almak. Şimdi İsrail açısından bölgesel denge ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin Suriye'de olmaması. Onların dengesi bu. Ama bizim açımızdan bölgesel denge demek İsrail'in buradaki varlığının ortadan kaldırılması demek. İki taraf açısından hem Filistin, Gazze hem de Suriye açısından. Şimdi hatırlayın ilk Esed rejimi devrildikten sonra ne oldu? İsrail ne yaptı? İşgal ettiği Golan tepelerinden ki Golan 67 6 gün savaşlarıyla İsrail'in su kaynaklarının bol olduğu, bereketli olduğu bir coğrafyayı işgal altına aldıktan sonra en az 30 kilometre daha derinlere indi. Yani aşağı yukarı 6 köyü işgal altına aldı. Tarım arazilerini askeri bölge ilan etti. Ve aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 650-700 kilometre kadar alanı işgal altına aldı. Hermon Dağı'nın ötesine kadar geldi. İsrail ilk olarak ne yaptı Gülsüm Hanım? Rusya'ya haber gönderdi. Dedi ki Tartus ve Laski'deki askeri güçlerini derhal tatbikata çıkar. Rusya da tamam dedi ve kendi donanma gücünü Doğu Akdeniz'de tatbikata çıkardı ve İsrail Hava Kuvvetleri orayı bombardıman altına aldı. Şam ve çevresindeki Dera, diğer bölgelerdeki hatta Halep'e doğru olan bölgelerde bulunan Esed'e ait olan mühimmat depolarını gayet kolay bir şekilde bombaladı. Bunu kendi açısından şöyle söyledi. Yeni gelecek olan yönetimin bana tehdit oluşturmaması adına İsrail'in mühimmat ve askeri depolarını havaya uçurdum dedi. Ama şunu ilan etti İsrail kendince. Yeni kurulacak olan Suriye yönetiminde veya Suriye hudutlarında artık ben de var olacağım. Bunu ben hem kendi askeri gücümle göstereceğim hem de
PKK, YPG, SDG gibi terör örgütleri üzerinden de ben burada varlığımı koruyacağım dedi. Amerika'ya bir mektup gönderdi Trump yönetimine. Yeni döneminde sen buradaki YPG'ye, PKK'ya destek vermek zorundasın. CENTCOM üzerinden biliyorsunuz burada Amerikan üslerinin varlığı devam etmeli. Özellikle iki önemli vanadan bahsedildi mealen. Açık söylemediler ama su ve petrol vanaları. İki tane önemli vana. Siz bu iki vanayı iki elinizle tutup açtığınız zaman bölge siyasetinizi zaten kontrol altına almış oluyorsunuz. O zaman İsrail'in Suriye'deki ana amaçlarından biri de hem petrol hem su kaynaklarını kontrol etmek hem de Suriye üzerinden geçen ticaret koridoru dediğimiz yeni ulaştırma ve ticaret finans yollarını kontrol etmek. Bir diğer önemli mesele de şu. Suriye biliyorsunuz bir coğrafya, bir hani devlet olarak da bu anlamda tarihsel bağlamda da çok değerlendiremiyoruz. Burası Avrasya'nın birleştirici bir kalpgahı. Yani siz Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Mezopotamya'da, Kafkaslar'da hakimiyet ve güç istiyorsanız Suriye coğrafyasını kontrol etmek zorundasınız. Biz bunu Birinci Dünya Savaşı'nda görmedik mi? Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler, Kanal cephesi, Filistin cephesi dahil olmak üzere Türkiye'nin vermiş olduğu, Osmanlı'nın vermiş olduğu mücadele ve karşısında bulunan o düveli muazzamının bilhassa bugün bizim yine mücadele ettiğimiz coğrafyayı, bu alanı kontrol etmek için bu mücadeleyi vermediler mi bu savaşı? Gazze'yi düşürmek için, Bağdat'ı düşürmek için, Halep'i düşürmek için bu mücadele vermedi. Evet verdiler. Bugün de aynısı geçerli mi? Evet geçerli. Hep söylüyorum ya Birinci Dünya Savaşı bitmedi. Ve bugün Birinci Dünya Savaşı'nın 3. perdesi için yeni bir asimetrik savaş başlatılmak isteniyor. Bugünkü meseleyle beraber değerlendirirsek İsrail'in amacı ne? Ne yapmak istiyor? Bunu ben tek manşette şöyle söylerim. Davut Koridoru'nu aktif hale getirmek. Davut Koridoru bugün Dera dediğimiz Dürzilerin bulunduğu Golan Tepelerinin hemen güneydoğusundan Irak'a kadar uzanacak olan ve Suriye'nin güneydoğusunda çöllerde bulunan DAEŞ'leri düşünürsek eğer oradaki DAEŞ'leri de bu denklemin içine katarak Arz-ı Mevut dedikleri coğrafyada ciddi bir çember oluşturabilmek. Şimdi biz bu çemberi neyle bozuyoruz aslında? Suriye'nin toprak bütünüyle bozuyoruz. Yine son olarak ne oldu? Ahmet Eşşara ile Mazlum Abdüşşahin bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada SDG'nin PKK'nın yani uzantısı olan SDG silahlarını Suriye merkezi hükümetine teslim etmesi ve yeni Suriye Anayasası içerisinde eklemlenmesi. Bunu takip edeceğiz. 60 bin SDG militanının ne kadar entegre olacağını, kimlerin yeni Suriye yönetimine karşı bir junta hareketine girişip girişmeyeceğini, bununla ilgili benim endişelerim de var. Ahmet Eşşara'yı yalnız bırakmamak gerekiyor. Ahmet Eşşara'ya karşı belki önümüzdeki dönemler içerisinde birkaç defa ben bir junta hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Bir darbe girişiminin olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya da şu anda hazırlık aşamasında. Çünkü Ukrayna'yı bir dengeye getirdikten sonra sıra aşağı gelecek dediler. Suriye'yle de ilgileneceğiz dediler. Ve İran'da Rusya üzerinden eğer yeni Suriye'nin kaotik, anarşik düzeni için hazırlanan masaya oturursa burada yeni bir savaş pozisyonu oluşabilir Gülsüm Hanım. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ve şöyle bir durum var, çok enteresan gelecektir size de. İsrail ile İran'ın birleştiği bir nokta var. Yani çıkarlarının birleştiği bir nokta var. Çok enteresan. Ne biliyor musunuz? Suriye'nin başarısız olması. Şimdi İran, Esed sonrası uzun kollarını kaybetti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeni merkezi hükümetiyle sağlanması İran'ı rahatsız ediyor. İsrail de rahatsız ediyor. Olmamasını temenni ediyorum. Suriye'nin başarısızlığı için arka kapı istihbarat diplomasisiyle İsrail ve İran bir yolda ilerlerse bu çok kötü olur. Olmaması da gerekir. Biz bunu İran'a hep söyledik. Hem PKK üzerinden söyledik, Suriye üzerinden söyledik. Hani Türkiye olmasın da ne olursa olsun dediler. Bizi işgalci gördüler, ilhakçı gördüler. Bakın Türkiye işgalci mi? Hayır. Türkiye'nin elinde bir şans var mıydı? Vardı. Eğer biz işgalci olsaydık Gülsüm Hanım, biz çoktan Suriye'nin kuzeyini topraklarımıza katardık. Nasıl karşılık verdi Suriye bu duruma, bu saldırılara? Şimdi Gülsüm Hanım, Suriye'nin buna karşılık vermesi son derece zor. Çünkü Suriye'nin bugünkü ordu gücü, nasıl diyelim size, silahlı gücü, hava gücü, kara gücü ve deniz gücü şu an istediğimiz pozisyonda değil. Zaten biz Türkiye olarak hem Suriye Milli Ordusu üzerinden ve yeni Suriye'nin kendi ordusu ve yeni genelkurmay, kurmay zekasının, kurmay aklının gelişmesi için Türkiye burada mihmandarlık yapmaya, Türkiye burada onlara referans olmaya ve destek vermeyi sürdürecek. Ama bu daha çok yeni. Her şey çok taze. Hani şöyle düşünelim, ameliyat edilen bir kanser hücresi vardı. O temizlendi, bir tümör var temizlendi ama şu anda yara daha çok açık. Kabuk bağlaması lazım,
tedavi edilmesi lazım. Bu bir süreç. Daha her şey çok taze. Dolayısıyla bu açık yaraya saldırmak isteyen başka virüsler olabilir. Onu demek istiyorum. Ve İsrail bu boşluğu da doldurmaya çalışıyor. Ama bir yandan da Türkiye ile de karşı karşıya gelmemeye de çalışıyor. Şimdi burada eğri oturalım, doğru konuşalım. İsrail'in öyle Türkiye'ye meydan okuyacak bir gücü yok. Türkiye ile göğüs göğüse çarpışacak bir gücü yok. Hani ne yapar? Amerika'daki lobilerine, Fransa'daki lobilerine, işte o Siyonistlerin kendi bulunduğu güruhlara seslenebilir. Türkiye sıkıştırın der. Türkiye ekonomik, siyasi, toplumsal provokasyon yapın der. Bunu zaten biliyoruz. Ama açık harp ilan edecek durumu yok. Peki bundan sonra eğer Türkiye yeni Suriye'nin inşasında kararlılığını devam ettirdiği sürece İsrail ne yapabilir? Ben daha çok Türkiye'nin işbirliği içerisinde bulunduğu, daha doğrusu mesela Mısır çok önemli, Irak merkezi hükümeti, İran kuzeyinde bulunan Kürt bölgesel yönetimi ve özellikle Arap Birliği üzerinden oluşturacağı yeni bölgeselcilik hamlesi üzerinden bir rahatsızlık uyandıracaktır. Ama burada Suriye'nin tek başına İsrail'in saldırılarına karşılık verebilecek şu anda maalesef bir durumu yok. Ama yine ifade edeyim, İsrail'in amacı Suriye'deki toprakları kendi topraklarına katmak değil, bunu görelim. Ama PKK'nın, YPG'nin ikinci yedek İsrail olarak adlandırdığımız bir garnizon, bir tampon bölge yapılanması için özellikle Fırat'ın doğusunda oluşması için de ellerinden geleni yapmaya devam edebileceğini düşünebiliriz. Şimdi bölgedeki ülkelerden bahsedecek olursak Türkiye'nin duruşu belli en başından bu yana. İran'da olası senaryoları az önce bahsettiniz. Peki diğer söz sahibi ülkeler Amerika, Rusya nasıl etkilenecek bu İsrail'in saldırılarından Suriye üzerinde? Şimdi burada tabii Trump şunu ifade etmişti, hatırlayın. Ben artık Suriye ile uğraşmak istemiyorum. Hatta 2017'de yine siz de ifade etmiştim bunu. 8 trilyon dolarlık bir para gömdük. Bu parayı da kaybedeceğiz. Bunu istemiyorum dedi. Amerikan askerlerin tabutlarının artık ülkemize gelmesini istemiyorum dedi. Yani bir tacir gibi konuştu, bir iş adamı gibi konuştu. Çıkarları dahilinde az kaybedip çok kazanmak istiyorum dedi. Ve şu teraziye koydu aslında kendi görüşünü. PKK'yı mı desteklemek? Türkiye gibi bir müttefikle beraber mi olmak? Şimdi Trump'ın özelliği de aslında bu. Evet, bir müesses nizam var Amerika'da. Bir ciddi evangelist lobi var. Yani Trump da bunun bir parçası olarak görüyoruz zaten. Ama Trump şunu da söylüyor. Ben bir iş adamıyım ve benim parapolitikam üzerinden Türkiye ile işbirliği yapmam hem bölge çıkarlarım bakımından hem de kendi siyasi geleceğim bakımından önemli. PKK'yı bu anlamda yok etmek üzere bir inisiyatif alıp Türkiye ile beraber hareket eder mi? Bu çok iddialı bir düşünce olur. Şunu yapabilir, PKK'yı yeni Suriye içerisinde eritmekten ziyade entegre etmek, asimile olmasını engellemek ama gerektiği zaman da yer altından o silahların çıkartılarak toprak altından tekrar kullanılabilir vaziyete getirmek. Şimdi gömmekle teslim etmek arasında fark var. Biz diyoruz ki silahlarınızı teslim edin ve siz kendinizi Suriye'nin bir parçası olarak görüyorsanız bu yolda ilerleyin. Ama ki bir başka dönemde yeniden terörize olarak, bir terörist grup olarak ortaya başka harflerle çıkmanıza da Türkiye'ye müsaade etmez. Biz orada olacağız. Şimdi de Amerika şunu söyleyebilir bize. Madem Suriye'de artık her şey çok güzel, o zaman sizin bulunduğunuz üst bölgelerinden de geri çekilin. Bu da bir tuzak. Bence Türkiye artık orada kalmalı. Ve yapılacak olan anlaşmalarla beraber, yeni Suriye yönetimiyle yapılacak olan anlaşmalarla beraber, Ahmet Eşşar ile imzalanacak anlaşmalarla beraber Türk askeri Suriye'nin güvenliğine katkı sağlamak misyonuyla bence harekat bölgelerinde kalmaya, hatta yeni üst bölgelerinin de belki verilmesiyle beraber orada olmamızın bence fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir kötü senaryo olursa ne olur? Onu da düşünelim. Diyelim ki İsrail Şam'ın sınırına kadar geldi ve Şam'ı tehdit etmeye başladı. Olur mu? Olur. İsrail her şeyi yapabilir. İşte Gazze'de yaptıklarını görüyoruz. Olmaz dememeliyiz. %1 bir ihtimal olsa bunu değerlendirmeliyiz. O zaman ben Suriye'nin başkentinin değiştirilmesinin bile masada olması gerektiğini ve Türkiye'nin bunu bence muhakkak dosyasında tutması gerektiğini, hatta Halep'e doğru Türkiye'ye ne kadar o başkent yakın olursa bizim o kadar çok elimizin Suriye üzerinde olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü artık Şam, daha doğrusu artık demeyeyim ama Şam zaten uzun zamandan beri güvende değil. Hani Esed zamanında da zaten bunu görüyorduk rejim üzerinden. Ama şu anda da İsrail'in bu ilerleyişi Şam'ın güvende olmadığını bize gösteriyor. Rusya'ya bakacak olursak da Rusya-Ukrayna savaşının belli bir dengeye gelmesinden sonra sıranın Suriye'ye geleceğini ifade etmişti. Ve Türkiye'nin Suriye üzerinde etkisinin artması ve hatta Esed rejiminin devrilmesi sonrası işte yeni yönetimin
Türkiye'den çok beklentilerinin olduğunu açıklaması Rusya'yı da çok rahatsız etti. Hatta işte bazı Putin'in danışmanları Ukrayna'da bize yanlış yaptınız. Öyle söylüyor onlar. İşte drone sattınız, onları desteklediniz. Suriye'de de bizi yalnız bıraktınız, bize yanlış yaptınız. Hani size bunun hesabını sorabiliriz şeklinde parmak sallamaya kalktılar. Ama Rus devlet aklı şunu da görüyor. Eğer Türkiye olmasaydı Rusya çok ciddi sıkıntı içerisine düşecekti. Bizim sayemizde biraz da nefes aldılar. Biz arada köprü olduk Dolmabahçe görüşmeleriyle beraber ve hem Suriye'de hem Ukrayna'da kanın durması için Türkiye zaten 14 sene Suriye iç savaşında inisiyatif aldı. Ama bundan sonra yeni Suriye'de bir güvenli, adil bir barış sağlanacaksa Rusya'nın da merkezi Suriye hükümetini tanıyarak, onlarla görüşerek herhangi bir Nasturi veya Esed'den kalan paramiliter grupların yeni bir isyana sürüklenmemesi ve onları desteklememesi üzerinden bir pozisyon alacaksa muhakkak bunu işbirliğiyle yapmalı. Ama tabii Doğu Akdeniz siyaseti biliyorsunuz, sıcak deniz siyasetinde Tarsus, Laskiye bölgesi onların 300 yıllık imparatorluk politikası. Baba Esad'dan gelen bir işbirlikleri var. Hani orada tabii merkezi hükümet Ahmet Eşşara ile beraber oluşturacakları bir mutabakat metninde de Rusya orada nasıl kalması gerekiyorsa onu tabii Suriye kendi çıkarları dahilinde muhakkak görüşmeler yapacaktır. Hocam şimdi son süreçte Suriye'deki iç savaş bitti. Yani en azından sular duruldu az çok, bir yönetim var. Peki bu İsrail'in saldırıları iç işlerini etkileyecek mi Suriye'nin? Yine bir karışıklığa vesaire sebep olur mu? Şimdi artık halk çok bilinçli. Halk bilinçlenmeye devam ediyor. Çünkü bizim orada dezenformasyona karşı ve monoinformasyona karşı hem dediğim gibi Milli İstihbarat Teşkilatımız hem de İletişim Başkanlığı'nın bu anlamda ciddi bir çalışması oldu, mesaisi oldu. İsrail'in burada saldırılar üzerinden siyasi bir hakimiyet alanı oluşturabileceğini de ben düşünemiyorum. Ama tabii rahatsız etmek, olayı biraz daha terörize etmek ve oluşacak boşlukların yeni terör örgütleri tarafından doldurulması için de İsrail bu fırsatları kullanmak isteyecektir. Bunlardan bir benzeri nerede? Biliyorsunuz Mısır'ı tehdit ediyordu. Amerika da Mısır'ı tehdit etti. Sina çöllerinde bulunan, Vilayeti Sina adı altında bulunan DAEŞ'liler. Onları kim besliyor? Onlara kim destek oluyor? Veya şu soruyu soralım. DAEŞ'liler ilk DAEŞ kurulduğu zaman, IŞİD deniyordu o zaman. Onların militanları vurulduğunda, yaralandığında nerede tedavi ediliyordu? Golan Tepelerinde kurulan Sahra hastanelerini kim destekliyordu? Bu soruların cevapları hala yok. Dolayısıyla DAEŞ'liler acaba İsrail'e bir mermi atmış mıdır? Oraya bir bomba düşmüş müdür? Hayır. O zaman İsrail'de bu Siyonist anlayışta Suriye'deki çöllerinde bulunan, şu an sessizliğe gömülü olan, toprak altında bulunan DAEŞ'leri tekrar canlandırmak için bir faaliyet içinde olabilir. Bu saldırılarda onun bir çağrısı olabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekir. Hocam peki neden bu dönemde bu saldırılar? Şimdi Gülsüm Hanım tabii dönem dediğimiz gibi bir işin ticaret savaşları boyutu var. Ve dünya ciddi bir yol ayrımında. Yani bildiğimiz dünyanın sonu geliyor diyoruz ya. Bir kıyamet senaryosu. Armagedon. Armagedon'u çok konuştuk sizle. Dünya savaşı. Deccal ile Tanrı savaşacak. Nerede savaşacak? Magido Ovası. Magido Ovası nerede? İşte burada. Filistin, Suriye teolojik olarak buraya işaret ediyor ve Fırat Nehri'nin kurumasından bahsediliyor. Yani bakın hep bizim bulunduğumuz bu çevre hayat sahamızdan bahsediyorlar. Şimdi demek ki bu teolojik savlar üzerinden yeni ticaret çıkar alanlarıyla beraber bu Büyük Orta Doğu projesinde Birinci Dünya Savaşı'nda cetvelle çizilen alanların yeniden cetvelle çizilmesi planlanıyor. Ama bu sefer diyorlar ki kurşun kalemle değil, silinemeyecek bir kalemle çizeceğiz biz bunu. Ve kimse bir daha bunu engelleyemeyecek. Peki bu sınır bizim istediğimiz milli sınırlar mı olacak? Hayır. Zaten ulus devletlerin sonu getirilmek isteniyor Gülsüm Hanım. Yeni küreselleşme dediğimiz süreç dünyanın küresel boyuttan düzleştiği boyuta doğru gelecek. Eskiden hatırlayın dünya düzdür diye. Hatta dünya düz olduğunda hala inananlar var. İşte onun siyaseten artık mühürlendiği bir süreç olacak. İşte Orta Doğu coğrafyası, Mezopotamya'da bunun ağırlık merkezi. 3 semavi dinlerin doğduğu, peygamberlerin bu topraklarda yaşadığı, büyük su kaynaklarının burada yer aldığı, petrol kaynaklarının burada olduğu bir coğrafyayı kimsenin rahat bırakmayacağını görmemiz gerekir ki bunlar Anadolu'nun doğal uzantısı bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla tesadüf değil, daha şiddetlisini görebiliriz. Ama ben toplumsal olayların daha çok tetikleneceğini, dünyanın daha çok kutuplaştırılacağını, sağ ve sol olarak bizim siyaseten ayırdığımız ideolojik kamplaşmanın daha da sertleşebileceğini ve ben Avrupa'nın yeni bir iç savaşa doğru, toplumsal bölünmeye doğru gidebileceğini düşünüyorum. Bakın Avrupa dediğimiz, Avrupa Birliği dediğimiz ideoloji, daha doğrusu hedef, rüya bitmek üzere. Avrupa Birliği rüyası kabusa dönmek üzere. Avrupa Birliği bugün hasta adam, hasta adamın
Duyun Umumiyesi biliyorsunuz Ukrayna'da kuruluyor ve hasta adam diyor ki eyvah biz ne yapacağız? Biz yoğun bakıma giriyoruz. Bize kim destek olacak? Bizim kendi içimizdeki bölünme, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Savaşı ile başlayan o toplumsal kolonların çatırdamasının yansıması ne olacak? Hiçbirinin daha şu anda net bir cevabı yok. Ama dediğim gibi bu bizim 50 yıllık dünya geleceğimizi, dünyamızın geleceğini etkileyen bir süreç. Uluslararası düzen mi kurulacak, dünya düzeni mi kurulacak? İkisi de ayrı şeyler biliyorsunuz. Uluslararası düzen tek devletin egemenliğinde bir düzendir. Dünya düzeni ise büyük küresel güçlerin kendi aralarında dengeyi sağladığı bir sistemdir. İşte burada da çok bıçak sırtı bir ayrım var.